Eğer sana Tantra'nın aslında ne öğrettiğini tek bir cümleyle açıklasam, muhtemelen beklediğin şey bu olmazdı. Çünkü Tantra sana yeni bir şey öğretmez. Evet, doğru duydun. Tantra sana yeni bir şey katmak yerine zaten içinde olanı fark etmeyi öğretir. Ve bu farkındalık hayatındaki birçok şeyi değiştirebilir. Çoğu kişi öğrenmeyi şöyle düşünür. Yeni bilgiler edinmek, daha fazla şey bilmek, kendine bir şeyler eklemek. Ancak Tantra tamamen farklı bir yerden yaklaşır. Tantra şöyle der. Sen zaten yeterince şey biliyorsun ama farkında değilsin. Tantra'nın en temel öğretisi şudur. Farkındalık. Ancak bu kelimeyi yüzeysel anlamda değil, gerçek anlamıyla düşün. Farkındalık demek, otomatik yaşamak yerine bilinçli yaşamak, tepki vermek yerine gözlemlemek, kaçmak yerine içinde kalabilmektir. Yani hayatı yaşayan biri olmaktan çıkıp yaşadığını fark eden biri olmaktır. Şunu hiç fark ettin mi mesela? Gün içinde birçok şeyi hiç düşünmeden yapıyorsun. Aynı tepkileri veriyor, aynı duygulara giriyor ve aynı döngüleri yaşıyorsun. Ve çoğu zaman bunun farkında bile değilsin. İşte Tantra tam da burada devreye giriyor. Diyor ki dur, bak ve fark et. Tantra'nın ikinci büyük öğretisi ise enerjini tanımaktır. Ancak bu yalnızca yüksek enerji ya da düşük enerji meselesi değildir. Daha derin bir şeydir. Tantra'ya göre her duygu ve her düşünce bir enerji, her davranış ise bir enerjinin sonucudur. Yani sen sadece düşünmüyorsun, aynı zamanda enerji üretiyorsun. Peki şunu hiç düşündün mü? Gün içinde neye enerji veriyorsun? Seni ne tüketiyor ya da seni ne besliyor? Çünkü gerçek şu ki enerjini neye verirsen hayatın oraya doğru şekillenir. Tantra'nın bir diğer önemli öğretisi direnmemektir. Çoğumuz hayatımız boyunca istemediğimiz duygulardan ya da kendimizle yüzleşmekten kaçıyoruz. Rahatsız olduğumuz şeyleri bastırıyoruz. Ancak Tantra der ki kaçtığın şey seni yönetir. Bu gerçekten de çok güçlü bir cümledir. Örneğin bastırdığın öfken, görmezden geldiğin korkun, kabul etmediğin yönlerin. Bunlar asla yok olmaz. Sadece bilinçaltına iner ve seni oradan yönetmeye devam eder. Yani Tantra sana şunu der. Kaçma, bastırma, savaşma. Onun yerine gözlemle, kabul et ve anla. Çünkü ancak anladığın şeyi dönüştürebilirsin. Tantra'nın belki de en zor ancak en güçlü öğretisi ise şudur. Anda kalmak. Neden zor anda kalmak? Çünkü çoğumuz ya geçmişte yaşıyoruz ya da gelecekte. Ama neredeyse hiç şu anda değiliz. Şu an bile bu videoyu izlerken zihnin sürekli başka bir yerlere gidip geliyor olabilir. Ancak Tantra sana şunu hatırlatır. Hayat yalnızca şu andan ibarettir. Her şey şu an vardır. Şimdi gel seninle küçük bir şey deneyelim. Şu an bulunduğun yerde her neredeysen bir anlığına dur. Gözlerini kapat. Nefesini hisset. Bedenini fark et. Gözlerini aç ve bulunduğun ortamı gerçekten gör. Hiçbir şeyi değiştirmeye çalışma. Sadece bak, gör, anlamaya çalış. Gözlemle yani. Müdahale yok. Hiçbir şeye müdahale etme. Yalnızca orada ol. İşte bu basit gibi görünen şey aslında çoğu insanın hiç yapmadığı bir şey. Basit ancak son derece etkili. Eğer bunu alışkanlık haline getirirsen, bulunduğun ortamlarda bunu yaparsan
bunu bir günlük ritüel haline getirirsen, önce kısa başlayıp sonra süreyi uzatarak bunu günlük bir alışkanlık haline getirirsen eğer, ciddi anlamda değişimi fark edeceksin zaten. Ve aslında bir süre sonra senin için çok keyifli bir oyun olmaya başlayacak. Bu kanalda Tantra'yı karmaşıklaştırmadan, abartmadan en gerçek haliyle adım adım keşfediyoruz. Ben de bu sürecin içindeki biri olarak yalnızca anlatmıyor, aynı zamanda deneyimliyorum. Bu deneyimlerimi de yakında seninle paylaşacağım zaten. Bir sonraki videoda çok önemli bir konuya giriyoruz. Cinsel enerji nedir? Bastırmak mı yoksa dönüştürmek mi gerekir? Tüm bunları detaylı bir şekilde konuşacağız. Çünkü bu konunun en çok yanlış anlaşılan konulardan biri olduğunu düşünüyorum. Unutma, Tantra sana yeni bir şey vermez. Ama elindekini gerçekten görmeni sağlar. Ve bazen bir şeyi değiştirmek için onu gerçekten fark etmen gerekir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Like and subscribe.